Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika runner modellerini yapacağız. Daha önce ortadaki 3D çiçek modellerini paylaşmıştım. O çiçek modellerini bu modelde kullandım ve farklı birkaç modelde daha kullanacağım. Bu modeli yaparken çiçek kısmını bu modelde anlatmadım. Çiçek yapılışını daha önceki videoya bakarak yapabilirsiniz. Burada sadece etrafını yaparken anlattım. İki farklı renk, iki farklı iple yaptım. Bu modeli yeşilli olanı 2 milimetre koton makrome ipiyle yaptım. Turuncu olanı %100 koton iple yaptım. Aradaki farklara bakabilirsiniz. Bu yeşil renkte 2 milimetre koton makrome iple olanı üçlü trabzanlarla yaptım. %100 koton iple olanı normal ikili trabzanlarla yaptım. İkisi farklı oldu. Hem renk olarak farklı oldular, hem ip olarak farklı oldular, hem de yapılış tarzı olarak da farklı oldular. Ben yaparken bu yeşili tarif ettim. Ama zincir farkı olan yerlerde diğer turuncunun da sayılarını söyledim. Onu da modelde tarif ettim. Bunu yapmak istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Nerede genişleteceğinizi modelde söyledim. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ipler kullandım. Siz istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Koton ipleri de kullanabilirsiniz. Polyester soft makrome ipler de kullanabilirsiniz. Ben bulunduğum yerde polyester soft makrome ip bulunmadığı için koton makrome ipleri denedim. Onunla yaptım. Benim kullandığım koton makrome ipte karışım var. %100 koton makrome ip değil. Onu da söylemek istiyorum. O yüzden yumuşak, daha kolay yapabildim. Türkiye'deki ipler gibi sert değil. İpim yumuşak olduğu için 4 milimetre tığla yaptım. Rahatça yapabildim. Eğer sizin ipleriniz de sert oluyorsa bir tık büyük tığ numarası kullanabilirsiniz. Bu yeşil iple yaptığım modelin boyu 112 santim. Bunun yeşil kısmına yaklaşık 200 gram ip gitti. Dış kısmı ekru renk. Ekru kısmına yaklaşık 250 metre kadar da dış kısmına ip gitti. Turuncu modelinde çiçek boyutları aynı. Aşağı yukarı çiçeği de o kadar ip gitti. Bu dış kısmına ekru renk ip kullandım. Onun boyu bundan biraz daha büyük ve ona daha fazla trabzan yapıldığı için, örgü kısmı biraz daha fazla olduğu için ona yaklaşık 400 metre kadar ip gitti. Ona daha fazla ip gitti. O biraz daha büyük ve örgü kısımları biraz daha fazla olduğu için. Onun püsküllerini ben kendi etrafındaki renkte püskül taktım. İsterseniz ortadaki renkteki turuncu rengini de kullanabilirsiniz. Bu modelde mesela yeşil renkte püskül taktım. Hoş durdu. Daha önce tarifini paylaştığım bir püskül modeli vardı. İsterseniz bu püskülü de takabilirsiniz. İsterseniz farklı renkte de yapabilirsiniz. Bunun tarifini daha önce paylaşmıştım. Eski videolara bakarak bunu yapabilirsiniz. Bu paylaştığımız videoların keşfete düşmesi için ilk paylaştığımız gün beğen ve yorum yapmanız çok önemli bizim için. İlk paylaştığımız günler beğen ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak paylaştığım gün haberdar olabilirsiniz. O an belki bu modeli yapmıyor olabilirsiniz ama hemen bir beğen yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Sizler hangi rengi daha çok beğendiniz? Yorumlarda yazın, merak ediyorum. Ben yeşil rengi daha çok beğendim. Sizler hangi rengi daha çok beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı marka ip kullanıyorum. İpim 2 milimetre koton makrome ip. %69 koton, %31 polyester, 250 gramda 250 metre ip varmış. 2 ile 4 milimetre arasında tığla örülüyormuş. Benim elime 4 milimetre yatkındı. O yüzden 4 milimetre tığ kullandım. Bir de bu şekilde %100 koton ip kullandım. Bu ipim de %100 koton. Bu da 5 milimetre uygunmuş. Ben 4 milimetre tığ kullandım. Bu şekilde birbirine çok yakınlar. İkisi de yumuşak. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İkisi de yumuşak. Türkiye'deki benzer ipleri yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlara da fikir olur.
Onlar da sizden faydalanmış olurlar. Çiçek yapılışını daha önceki videoda göstermiştim. Bu videoda çiçek yapılışını tekrar etmeyeceğim. Çiçek kısmı için diğer videoya bakabilirsiniz. Ben sadece şimdi etrafının yapılışını göstereceğim. Çiçekte 8 sıra yapraklı olana kadar yapıyoruz. Ondan sonra bu ikinci kısma başlıyoruz. Bu runner'da koton iple yaptım. Şimdi sizle birlikte koton makrome ipiyle göstereceğim. Yapılışları aynı, sadece ipleri farklı olacak. Bu modelde yaparken normal trabzan olarak yaptım. Şimdi bu modelde yaparken üçlü trabzan olarak göstereceğim. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Başlangıçta tüm etrafını dönerek gittim. Ondan sonra sadece gidiş geliş yaparak tek tarafı yaptım. Ondan sonra diğer tarafa geçtim. İlk başta tam dönerek yaptım. Ondan sonra tek tarafı yaptım. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. İpimi alıyorum. Modele bir zincir çekerek başlıyorum. Sonra çiçeğimi alıyorum. İsterseniz çiçeğin bittiği yerde başlayabilirsiniz ya da herhangi bir yerde de başlayabilirsiniz. Çiçeğin yüzü bana doğru dönük başlıyoruz. Normalde çiçeği yaparken bu arkalara çakma trabzan yapıyorduk. Şimdi o arkada çakma trabzan yaptığımız tellere batarak sıramızı başlayacağız. Şimdi sadece ipimi oraya sabitliyorum. Bu telin oradan ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçerek ipimi oraya sabitliyorum. 5 tane zincir ilk trabzan yerine zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu 5 zincir köşedeki zincir için, 2 zincir de aradaki zincir için çekiyorum. Toplamda 7 zincir şu şekilde. Toplamda 7 zincir çekerek başlıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 2 trabzan tepesi atlıyorum. 1 2 üçüncüye batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı üçüncüyü birlikte yapıyorum. 2 zincir. Burada 5 zincir trabzan yerine, 2 zincir de aradaki zincir yerine, bitince burada 3. zincire batarak sıramızı tamamlayacağız. Tekrar tığıma bir sefer doluyorum. Tekrar 2 trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüye batarak normal ikili trabzan yapıyorum. Bir sefer doladığımı, sonra ikisini birlikte. Yüksekten alçağa doğru gidiyoruz. Burada üçlü trabzan yaptık. Burada ikili trabzan yaptık. Şimdi çakma trabzan yapacağız. 2 zincir. Tığıma bir sefer doluyorum. 2 trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüye batarak ipimi alıyorum. Şimdi çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzan neydi? Normal trabzan yaparak tığımızı doluyoruz, batıyoruz. Üçünü birlikte yapıyoruz. Normal trabzan gibi değil, üçünü birlikte yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Artık iyice düşürerek sık iğne yapıyoruz. 1 2 trabzan tepesi atlayarak üçüncüsüne batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Artık bu son düşüş, iyice düşürdük. Bu şekilde buraya kadar yapıyoruz. Şimdi bundan sonra da yükselme işlemini yapacağız. Burası tam ortası oluyor. Buradan sonra da diğer köşeye kadar, aynı burası şu anda benim köşem, diğer köşeye kadar yükselme işlemi yapacağız. Burası tam ortası. Şimdi çakma trabzanı yaparak yükseltme işlemine başlayacağız köşeye kadar. Aralarda hep 2 tane trabzan tepesi atlıyoruz ve yukarıda da 2 zincir yapıyoruz.
2 zincir, tığımıza doluyoruz. Şimdi çakma trabzan yapıyoruz. 2 boşluk atlıyoruz. 3. trabzan tepesine batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Çakma trabzan yapıyoruz. Yani üçünü birlikte yapıyoruz. Normal trabzan gibi yapmıyoruz. 2 zincir, tığımı bir sefer doluyorum. 2 trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüye batarak şimdi normal trabzan yapıyorum. Bir sefer doladığımı, sonra ikisini birlikte yapıyoruz. 2 zincir. Şimdi ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. 2 sefer tığımıza doluyoruz. 2 trabzan tepesi atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. 2 sefer doladıklarımızı son ikisini birlikte yapıyoruz. 2 zincir. Şimdi tam köşeyi yapıyoruz. 3 sefer tığımıza doluyoruz. 2 boşluk atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. 3 sefer doladıklarımızı yapıyoruz. 1 2 3, en son ikisini birlikte yapıyoruz. Şu anda benim bu yaptığım, bu ilk başta çektiğimiz 5 zincir. Yani şu anda tam köşeye geldim. Arada 5 zincir. Şimdi köşeyi döneceğim. Diğer kenar sıraya başlayacağım. Tekrar 3 sefer doluyorum. Diğer kenarın sırasına başlıyorum. Aynı boşluk içerisinde bu aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 3 sefer doladığımı yapıyorum. 1 2 3, son seferde bu ikisini birlikte yapıyoruz. Şimdi kenar işlemine başlıyoruz. Düşürmeye başlıyoruz. 1 2 2 sefer tığıma doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladığımı, en son ikisini birlikte. 2 zincir, bir sefer tığımı doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye batarak normal trabzan yapıyorum. Bir sefer doladığımı, ikisini birlikte. 2 zincir, tığımı doluyorum. Şimdi çakma trabzan yapıyoruz. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüde çakma trabzan yapıyoruz. Üçünü birlikte. 2 zincir, 2 boşluk atlıyoruz. Üçüncüde bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir, tığımıza doluyoruz. 2 boşluk atlıyoruz. Üçüncüde bir çakma trabzan yapıyoruz. 2 zincir, tığımıza doluyoruz. 2 boşluk atlıyoruz. Bir normal trabzan yapıyoruz. 2 zincir, tığımızı 2 sefer doluyoruz. 2 boşluk atlıyoruz. 2 sefer doladığımızı, en son ikisini birlikte. 2 zincir, şimdi tekrar köşe yapıyoruz. 3 sefer doladığımızı, 2 boşluk atlıyoruz. Üçüncüde 3 sefer doladığımızı yapıyoruz. Şimdi burada da tekrar köşe yapıyoruz. Diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. Videoyu uzatmamak için burayı tekrar göstermiyoruz. Aynı bu yaptığımız gibi diğer kenarları da bu köşeye kadar yapalım. Bu köşeye kadar aynı şekilde denk gelmesi gerekiyor. Eğer denk gelmiyorsa, bir iki fazla geliyorsa aralarda yedirelim. Bu şekilde denk gelmesi gerekiyor sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar yapalım.
Sıra sonuna kadar geldim. Bütün kenarlara yaptım aynı şekilde. Şimdi son köşeye geldim. İki boşluk kaldı. Üçüncüye batarak köşemi oluşturacağım. Şimdi köşenin tek tarafını yaptım. Diğer tarafını yapacağım. Köşeden önceki üçlü trabzan. Köşenin diğer kenarını yapacağım. 2 zincir çektim. 2-3 sefer tığıma doladım. Aynı boşluğa batarak 3 sefer doladıklarımı yapıyorum. En son ikisini birlikte yapıyorum. Şimdi aradaki 5 zinciri yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun 5. zincirine içine batarak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Bu köşeyi de oluşturmuş oluyorum. Şimdi biz bu sırayı yapacağız. Bu modeli yaparken ben normal ikili trabzan olarak yapmıştım. Ama bunda üçlü trabzan olarak yapmak istiyorum. Siz eğer modelde bu şekilde ikili trabzan yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şu anda yapacağım gibi üçlü trabzan yapmak istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Hangi modelde hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çiçekler aynı, sadece kenar yapılışları farklı olacak. Bunda ikili trabzana başlamak için ben 3 zincirle başlamıştım bu sıraya başlamak için. Şimdi bunda 4 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Benim gibi şu anda üçlü trabzanla yapmak isteyenler 4 zincirle başlayacak. Bu şekilde 2 trabzanla yapmak isteyenler 3 zincirle başlayacak. Tığıma 2 sefer doluyorum. Şu anda bu trabzanın tepesine, bu ilk trabzan olarak sayılıyor. Şimdi bu zincirin tepesine batacağız. Bu sıraları yaparken hep normalde boşluklara batarak yapardım diğer modellerde. Ama bu modelde hep arka tellerine batarak yapacağız. Aynı bu çiçekte yaptığımız gibi arka tellerine batarak trabzanlarımı yapacağım. Bu modelde de aynı şekilde yaptım. Bu çizgilerin oluşma sebebi o. Hep arka teline batarak yaptım. Bu trabzanları yaparken de, bu sırayı yaparken de hep arka teline battım. O yüzden o çizgi oluşumu oldu. Şimdi bu zincire battım. İkinci zincire de aynı şekilde tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirinde arka teline batarak trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, sonra ikisini birlikte tığımı 2 sefer doluyorum. Şimdi bu trabzan tepesindekine de aynı şekilde bu şekilde ikisini birlikte değil, arkasındaki telinde trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, sonra ikisini birlikte tığımı 2 sefer doluyorum. Zincirde aynı şekilde arkasındaki tele batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu arada çektiğimiz 2 zincire ve trabzanın tepesine yapıyoruz. 2 sefer doluyoruz. 2 zincirin tepesine, bir trabzanların tepesine. Bu şekilde köşelere kadar yapalım. Şimdi videoyu uzatmamak için bu şekilde bu köşenin trabzanına kadar bu şekilde yapalım. Köşedeki trabzanın oraya kadar geldim. Şimdi köşe işlemini yapacağız. Bu köşede 5 tane zincir vardı. Şimdi bu 5 tane zincirin üzerine de yapacağız. Tığımı 2 sefer doluyorum. İlk zincirin üzerine normal trabzanımı yapıyorum. İkinci zincirin üzerine de normal trabzanımı yapıyorum. Yani zincirlerin arka tellerine, üçüncü zincirin de arka teline trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. 5 zincir. Şimdi diğer kenara dönüyoruz.
tığımı 2 sefer doluyorum. En son battığım trabzanın bu zincirin içine tekrar aynı trabzanı yapıyorum. Yani bir zincirin içine 2 tane yapıyoruz. Köşedeki trabzanları aynı zincirin içine yapıyoruz. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Bu sefer yanındaki zincire yapıyoruz. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Yanındaki zincire yapıyoruz. Şimdi zincirler bitti. Toplamda 5 tane zincire yaptık. Tekrar tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine yapıyorum. Köşe işlemi bitmiş oluyor. Şimdi bu diğer kenara yapıyoruz. Zincirlerin üzerine 2 tane, yani 2 zincirin üzerine ayrı ayrı birer tane trabzan. Arka tellerini, bu sırada hep arka tellerini yapıyoruz. İkisini birlikte yapmıyoruz. Bu şekilde altta çizgi oluşumu oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Tekrar göstermeye gerek yok. Bu şekilde bu sıra sonuna kadar yapalım. Normal köşeye kadar geldim. İlk zincire, arka teline normal üçlü trabzan. Tığımı 2 sefer doluyorum. İkinci zincirin arka teline normal üçlü trabzan. 2 sefer tığıma doluyorum. Üçüncü zincire arka teline normal üçlü trabzan. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı zincir içerisinde üçlü trabzan. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin arka teli içinde normal üçlü trabzan. Sıradaki zincir içerisinde normal üçlü trabzan. Bu şekilde köşemiz de bitiyor ve sıramızı birleştiriyoruz. Zincirin içine batarak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu kareli yere başlıyoruz. Şu anda yaptığım gibi üçlü trabzan yapıyorsanız 6 zincir yapın. Eğer böyle ikili trabzan yapıyorsanız 5 zincir yaparak sıraya başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı aşağıda yaptığımız gibi hep bu trabzanların üstüne yaptığımız trabzanların, yani 2 trabzan atlıyoruz. 3. trabzan, yani bu yaptığımız yerin üstüne arka teline bir trabzan yapıyoruz. Ben üçlü trabzan yapıyorum. Eğer siz ikili yapıyorsanız ikili yapıyoruz. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, yani bu aşağıda yaptığım yerin tepesine trabzan yapıyoruz. 1, 2, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1, 2, üçüncüye üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu hep aynı yerlere denk gelecek. Gelmiyorsa bir yanlışlık var demektir. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 2 boşluk, üçüncüye üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu kenara kadar yapalım. Sonra bu kenarda köşe yapıyoruz. Köşeye kadar geldim. İlk trabzanın tepesine battım.
Bu köşe işlemini aynı diğer sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. İlk zincirin arka teline batarak normal üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin arka teline batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı aşağıdaki gibi 5 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı zincir içerisinde tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Bu sefer bu trabzanın tepesine, arka teline, sadece arka teline bir üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu köşemizde oluşmuş oluyor. Şimdi aynı buradaki gibi bu tarafa da kare yapmaya başlıyoruz. 1 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 1 2 boşluk atlıyorum. 3. trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu trabzanlar hep bu aşağıdaki trabzanların tepesine denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Hep aynı şekilde devam ediyor. Bu şekilde bu köşeye kadar, sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşeyi de yaptım. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 2 zincir. Buradan 1 2 3 4. zincire batarak ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Şimdi ben bu yaptığım motifi köşeden köşeye ölçüyorum. Şu anda bu 39 santim oldu. Bu koton iple yaptığımda köşeden köşeye çiçeğin üstünden beri ölçüyorum. 42 santimde. Ben şu anda bu sıradayım. Bu aynı sırayı burada tekrar etmiştim. Bu sırayı yaptıktan sonra bu kenarı dönmüştüm. Ama ben şimdi bu sırayı yaptıktan sonra bu kenara döneceğim. Çünkü yeterince geniş oldu. Bir sıra daha burayı dönersem bu çok fazla geniş olacak. Şu anda benim için yeterli bir genişlikti. O yüzden bu sırayı bir daha tamamını dönmeyeceğim. Burada kenar dönüşüne başlayacağım. Eğer sizin için bu darsa bunu bir tur daha dönebilirsiniz etrafını. Burada yaptığım gibi bir sıra daha dönebilirsiniz. Ben bu modelde bir sıra daha dönmeyeceğim. Dediğim gibi eğer sizin için yeterince bir genişlik değilse yapmak istediğiniz genişliğe kadar burayı genişletebilirsiniz. Ben 1-2 sıra burayı dönmüşüm. 2 sırada kareli olan yeri dönmüşüm. Ama sizin için bu daha yeterli değilse bunu daha da dönebilirsiniz. Yapmak istediğiniz genişliğe buradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu ölçersiniz. Tam bu köşeyi yapmak istediğiniz genişliğe kadar bakabilirsiniz. Genişliğinizi oradan bulabilirsiniz. Şu anda motif benim istediğim genişlik için ideal. Sıramı daha fazla genişletmeyeceğim. Sıramı genişletmeyeceğim için benim yeni sırada buradan başlamam gerekiyor. Buradan devam etmem gerekiyor.
Yeni sıraya başlamayacağım için o zaman bitişimi bu şekilde yapmamam gerekiyor. Tığıma doluyorum. Trabzan yaparak sıramı bitirmem gerekiyor. Tığıma doluyorum. Buradaki 4. zincire batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Buradan tekrar başlayabilirim. 4 zincir yapıyorum. Sırama buradan başlayabilirim. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar arka tellere batarak trabzanımı yapıyorum. Burada zincir var sayarak arada 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar arkadaki tele batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bu aradaki 2 tane tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine de batıyoruz. Arka telini. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Zincirin arka teline. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Zincirin arka teline. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Trabzanın arka teline batıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Bu köşeler hep aynı olacak. İlk zincirin arka telinde üçlü trabzan. İkinci zincirin arka telinde üçlü trabzan. Üçüncü zincirin arka telinde üçlü trabzan. 5 zincir. Tekrar aynı zincir içinde üçlü trabzan. İkinci zincirin arka telinde üçlü trabzan. Yanındaki zincirin arka telinde üçlü trabzan. Bütün trabzanların arka tellerinde üçlü trabzan yapıyoruz. Bu trabzanın tepesine kadar aynı şekilde yapıyoruz. Burada keseceğiz. Bu trabzanın tepesine kadar sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu trabzanın tepesine kadar yapıyoruz. Şimdi burada sıramı kesiyorum. Eğer siz bunu bir sıra daha yapmak istiyorsanız bu sırayı devam ediyorsunuz. Eğer siz bunu ikinci sırayı da yapmak istiyorsanız bu şekilde bu sırayı tamamladıktan sonra 3. sırada bu köşede bu işlemi yapacaksınız. Ama ben bunu 2. sırada kesmek istiyorum. O yüzden şimdi dönüyorum. Dediğim gibi 2. sırayı da döndükten sonra tamamen 3. sırayı bu köşeye geldikten sonra burayı da kesebilirsiniz. Ya da bunu 3. sırayı da tamamladıktan sonra 4. sırada da yapabilirsiniz. Bunu yapmak istediğiniz genişliğe kadar buradan genişletebilirsiniz. Artık kenara dönmek istediğiniz sırada bu kesme işlemini yapıyorsunuz. Ben bu sırada dönmek istediğim için bunu 2. sırada yapıyorum. Bu kenar işlemine başlıyorum. Kenar işlemine buradan beri başlıyoruz. Eğer bunu ikili trabzan yaptıysanız 5 zincir yaparak döneceksiniz. Benim gibi üçlü trabzan yaptıysanız 6 zincir yaparak dönüş yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıramı dönüyorum. Yüzü bize dönükken hep arka tellerine batmıştık. Şimdi tekrar bu tellerine batacağız. Bizden taraftaki tellerine batacağız. Yine aynı taraftaki tellerine batmış oluyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Yine bu aşağıdaki trabzanlara denk gelecek olan 1, 2, 3. trabzanın kendimizden taraftaki tellerine batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Bu aşağıdaki sırayı tekrar ediyoruz. 2 zincir,
tığımıza 2 sefer doluyoruz. 1 2 3. zincir bu trabzanın tepesine gelecek olan trabzanın kendimizden taraftaki tele, ikisini birlikte değil, orada üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Köşeyi aynı şekilde burada ilk yaptığımız trabzanın tepesine kadar bu şekilde karelerimizi yapıyoruz. Buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 2 trabzan atlıyorum. Bu yaptığım zincirin son zincirin tepesine batıyorum. Tek teline. Oraya da son trabzanımı yapıyorum. Sıramı bitiriyorum. Sıramı dönüyorum. Şimdi benim buradan başlamam gerekiyor. Aynı buradaki gibi kesmem gerekiyor. Buraya kadar gelmem gerekiyor. İz sürümü yaparak oraya kadar gitmem gerekiyor. Bu arka tellerinde iz sürümü yapmam gerekiyor. İpimi arkaya alıyorum daha kolay görebilmek için. Zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İpin arka telinden ipimi alıyorum. İpimin içinden geçiriyorum. Zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu trabzan tepesine kadar öyle yapıyorum. Zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Son trabzan tepesine geldim. Arka ilmeğinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi trabzan tepesine geldim. Yeni sıraya başlıyorum. Aynı buradaki gibi sıraya başlayacağım. Burada ikili trabzanlar yapanlar 3 zincirle başlayacak. Benim gibi üçlü trabzan yapanlar 4 zincirle sıraya başlayacaklar. 4 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Zincirin arka telinde üçlü trabzanıma başlıyorum. Kenar basamaklarımız oluşmaya başladı. Bu şimdi ilk basamak. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirin arka telinde trabzanımı yaptım. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın arka telinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Buraları hep tekrar etmiyorum ki videomuz çok uzamasın. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu şekilde aynı burada da keseceğiz. Bu trabzanın tepesine kadar, yani bu iki kareyi keseceğiz. Bu trabzanın tepesine kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son iki kareyi kesiyoruz. Bu trabzanın tepesine kadar yaptım. Eğer iki trabzanlı olan arkadaşlar, bunun gibi yapan arkadaşlar 5 zincir yaparak dönecekler. Eğer benim gibi üçlü trabzanlı yapan arkadaşlar 6 zincir çekerek sırayı dönüyoruz. 6 zincir yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Bu taraftaki kesme işlemini de yapmış oluyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığımız gibi. Bu zincir bu ilk trabzanın tepesine sayılıyor. Onu saymıyoruz. 1, 2, 3. trabzanın tepesinde, yani bu trabzanın üzerindeki olan kendimizden taraftaki telinde üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir, tığımıza 2 sefer doluyoruz. 2 trabzan atlıyoruz. 3. trabzanın kendimizden taraftaki trabzana üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bunu hep kontrol ediyoruz.
aynı yere denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hep aynısını tekrar etmeme gerek yok. Böyle 2 sıra yapıyoruz. 2 sırada bir kesiyoruz. Aynı bu şekilde 2 sırada bir kesiyoruz. Bunu sürekli tekrar etmeme gerek yok dediğim gibi. Bu şekilde 2 sırada bir keserek yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Sonra diğer tarafa başlayacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Şimdi bunu yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bitişini isterseniz bu şekilde bitirebilirsiniz. Kenarı bu şekilde duruyor. İsterseniz bu sırayla da bitirebilirsiniz. Hangisini beğeniyorsanız o şekilde bitirebilirsiniz. Bu sırayla bitirince bu kenarı bu şekilde duruyor. Ama bu sırayla bitirirseniz de bu son kenarı bu şekilde duruyor. Ben bitiş kısmını bu şekilde daha çok beğendiğim için öyle bitireceğim. Siz hangi şekilde daha hoşunuza gidiyorsa o şekilde bitirebilirsiniz. Son sırada da ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ben bu sırayla olanı buradan başlayıp yapacağım. Ondan sonra son sırayı bitiriyorum. Burada iz sürme yaparak buraya kadar geliyorum. Arkadaki telden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin arka telinden alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Trabzanın arka telinden alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Zincirin arka telinden alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu trabzana kadar aynı şeyi yapıyoruz. Arka telden alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve son trabzanın oraya kadar geldim. Arka ipinden alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Ve şimdi bu trabzanlı sıraya başlıyorum. 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Normal trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, burada keseceğimiz yere kadar, bu trabzan tepesine kadar yapıyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son 2 tane karenin üzerine yapmıyorum. Trabzanın üzerine yaptım. Bir zincir yapıyorum. İpimi kesiyorum. Bu ipimi de arkada saklıyoruz. Trabzanlı olarak bitişi benim daha hoşuma gitti. Şimdi tek taraf bitti. Şimdi diğer tarafa başlıyoruz. Çiçek bize doğru dönük oluyor. İpimizi alıyoruz. Bir zincir yaparak başlıyoruz. Bu kenarda, bu köşede yaptığımız son trabzanın arka telinden tığımı geçirip ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek ipimi oraya sabitliyorum. 4 zincir çekerek ilk trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Bu sırada aynı diğer tarafta yaptığımız gibi trabzan yapmaya başlıyoruz. Benim gibi üçlü trabzan yapanlar 4 zincir çekiyor. Eğer bu modeli ikili trabzanlı olarak yapanlar 3 zincir çekerek sıraya başlıyorlar. 2 sefer tığıma doluyorum. İlk zincirin arka telinden trabzan yapmaya başlıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Trabzanın arka telinden üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Zincirin arka telinden üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde aynı diğer tarafta yaptığımız gibi köşeyi de yaparak bu köşenin
ilk trabzanın üstüne kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Aynı diğer taraftaki gibi kenar dönüşü yapacağız. 6 zincir çekerek sıramızı döneceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Tığımızı 2 sefer doluyoruz. Bu trabzanın tepesinde, yani bu 2 trabzan atlıyoruz. Bu trabzanın tepesinde kendimizden taraftaki teline üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir, tığımızı 2 sefer doluyoruz. 1, 2, 3. trabzanı kendimizden taraftaki teline üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Tığımı 2 sefer doluyorum. Çektiğim ilk zincirin, ilk başta yaptığım zincirin son zincirin tek teline batarak üçlü zincirimi yapıyorum. Şimdi yeni sıraya dönüyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi 2 sıra yaptıktan sonra 2 kutu atlayarak benim buradan başlamam gerekiyor. Buraya kadar benim iz sürümü yapmam gerekiyor. Bu zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın da arka telinden alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Zincirin arka telinden alıyorum. İpimin içinden geçiriyorum. Zincirin arka telinden alıyorum. İpimin içinden geçiriyorum. Trabzanın da arka telinden alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bu trabzanın tepesine kadar geliyorum. 4 zincir yaparak sırama başlıyorum. 2 sefer tığıma doluyorum. Zincirin arka teline batarak trabzanıma başlıyorum. 2 sefer tığımı doluyorum. Sıradaki zincire üçlü trabzanımı yaparak sırama başlıyorum. Bundan sonrasını tekrar anlatarak videoyu uzatmama gerek yok. Burayı da diğer tarafta yaptığım uzunluk kadar örerek sıramı, diğer tarafı da bitiriyorum. Ondan sonra püskül yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu piskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300, 400,
İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Benim püskülüm hazır. İsterseniz bu şekilde dış renginde püskül takabilirsiniz. İsterseniz çiçeğin renginde de püskül takabilirsiniz. İkisini de yapabilirsiniz. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa onu takabilirsiniz. Ben şimdi ilk önce yeşili size göstermek istiyorum. 19 milimetre tahta boncuk kullandım. Püskülümün ipini boncuğumun içinden geçiriyorum. Bu çektiğim 5 zincirin 3. zincirin içinden tek ipimi geçiriyorum. Diğer ipiyle 2 sefer düğüm atıyorum. Boncuğun içinden ipleri aşağıya çekiyorum. Sonra bu bağladığım ipleri, bu püskülü bağladığımız ipin arkasından aşağıya doğru çekiyoruz. Arkası temiz durması için arkadan aşağıya doğru çekiyoruz. Püskülümüzün arkası temiz dursun diye. İsterseniz bu şekilde çiçeğin renginde püskül takabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kendi renginde de takabilirsiniz. Bu koton ipte yaptığımın püskülünü takacağım. Bu şekilde kendi renginde de takabilirsiniz. Benim daha önce yapımını paylaştığım böyle püskül yapılışı var. Bu yapılışını daha önce paylaşmıştım, bu püsküllerin yapılışına bakabilirsiniz eski videolarda. İsterseniz bu püsküllerden de ucuna takabilirsiniz. Bunu da göstereyim. Nasıl durduğunu da görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde de açık rengi bu püskülde ucunda hoş durdu. İsterseniz bu püskülü de takabilirsiniz. İpim koton olduğu için bunları tersten ütülüyorum. Şimdi bunları tersten ütüleyip size bitmiş halinde gösterip geliyorum. Ben modelleri ütüledim, geldim. Size bitmiş halini gösterdim. İkisi de bu şekilde görünüyor. Siz hangi rengi daha çok beğendiniz yorumlarda yazın, merak ediyorum arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, kolay gelsin, hoşça kalın.